Dün akşam arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. İşlemi yaptım, telefonu kenara koydum. Duşa gireceğim, üstümü çıkardım, kapı çaldı. Saat gece 11.30. Bir baktım gözden, resepsiyon görevlisi, yanında 3 tane polisle gece 11.30'da Çinli polisler tarafından otel odamda bir daha sorguya çekildim. Çin'e girişte oldukça sıkıntı yaşattılar bana. Bir saate yakın sorguya çekildim. Mesajlaşmalarıma, resimlerime. Burada böyle önce Çince'yi söktüm. Ondan sonra Böyle bir meydana çıktım. Burası Yasakşehir'e çok yakın. amanın dev bir yere çıktım şu anda. Dev. Adamlarda toprak bol tabi. Yayılmışlar yayılabildikleri kadar. Ve Çin Seddi'nden merhaba. Gördüğünüz gibi donuyorum. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben iyiyim, şu anda Çin'deyim. Çin'e giriş yaptım. Nasıl girdim, nasıl zorlandım, nasıl beni sorguya çektiler? O konuya sonra geleceğim videonun ilerleyen zamanlarında. Şu anda neredeyim? Pekin'deyim. Buradaki birkaç böyle güzel, tabii ki de yine metrolar, otobüsler. Birkaç böyle görülmesi gereken yeri göreceğim. Bir tanesi Yazlık Saray, bir tanesi de Yasakşehir. Daha pek çok yer var tabii ki gezilebilecek. Ama benim niyetim Pekin'de çok az kalmak, 2 gün kalmak. Yani bugün şehrin içini, yarın da Çin Seddi'ni görüp ondan sonra buradan çıkacağım. Çünkü şehir görmek değil, dağlarına vurmak istiyorum. Çin'in doğası efsane, çok çok güzel. Çok fazla bilgim yoktu, epey okudum, baktım falan böyle nerelere gidilebilir diye. Yani dev gibi bir yer burası. O yüzden yollarda geçecek biraz zamanım ama Çin'e yaklaşık 20-25 gün kadar ayırdım. Bol bol dağlarını, tepelerini gezeceğiz. Burada her yerde koruma var. X-ray'den geçmen gerekiyor. Şimdi yani uygulama indiriyorsun. Bunlara böyle barkod okutuyorsun. Deneyeceğim çalışacak mı diye. WeChat üzerinden böyle bir transit QR kodum var ama haydi bakalım. Okumuyor. QR kod invalid diyor. Otobüste de okumadı zaten. O yüzden nakit verdim. Bakalım bilet alabiliyor muyuz? Şimdi makineden ödeme yapmaya çalışacağım. Şurada İngilizce var, seçelim. Ama bunu şu an çekemeyeceğim size. Haritamdan bakmam lazım. Nerede ineceğim, ne yapacağım. Otobüsler her yere 2 yuana gidiyorsun. 5 ile çarpıyorsunuz yuan için. Yani 2 yuan yaklaşık 10 TL gibi düşünebilirsiniz. 4.8 ile çarpıyorsunuz. Metroda da şimdi ben bir kart aldım. Yani nasıl olacak bilmiyorum. 5 yuana aldım. İçine para mı yükleyeceğim? Bununla ne kadar gidebileceğim göreceğiz. Otobüslerde cash de geçiyor. Havaalanında bir $100 bozdurdum. 100'den aşağıyı bozmuyor zaten. Ama nakit harcayabileceğim pek bir yerde yok. Bakalım geri dönerken, yani ülkeden çıkarken nasıl olacak? Nasıl bozacağım geri dolara? Burada her şey bambaşka. Bambaşka uygulamalarla, para sistemi falan da, yani hepsini anlatacağım. Önce bir metrodan çıkalım, güzel bir yere geçelim. Ondan sonra geliyor benimki. Vallahi bir otobüs, bir metro yaptım. Yaklaşık 1 saatten fazla sürdü. Şimdi kalan kilometre 3,5 kilometre yürü diyor bana. Üf, 1 saat yürüyeceğim. Ama çok açım. Önce bir şeyler şurada var. Bilmiyorum ne var ne yok, bakacağım. Timi yazıyor, kafe diyor. Hava ne kadar gri. Yani bu havanın pisliğinden midir? Yoksa mevsimden midir? Biliyorsunuz burası dünyanın en pis havalarından birine sahip. Bu kalabalıkta falan herkes maskeli, neredeyse herkes. %50'si falan herhalde. Bir AVM'ymiş, sıcak en azından. Çok üşüyorum. Şu kafeye bir girelim ya, uzatmadan. Kruvasanlar mesela 18 diyor. 5 ile çarparsak 90. Ne? Çok pahalı. Çok mok valla. Kahve Americano 150 liraya geldi. Bu da 90 liraya geldi. Böyle çikolatalı bir şey aldım. Canım tatlı tatlı bir şeyler istiyor. Cash de alıyorlar bu arada ama bozukları yoktu. O yüzden yine kartla uygulama üzerinden ödedim. Ve otobüs varmış. Orada bir daha haritayı kurup baktığımda yürümem gerekmedi o kadar mesafeyi. Ve Yazlık Saray'ın girişine geldim. Yazlık Saray ne? Bir saray. Nasıl? Yazları kullanılmış. Bu aydınlatıcı bilgiden sonra 1750 tarihinde yapılmış olduğunun da bilgisini verelim. Pekin'le ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir kere buradakiler Pekin demiyor. Beijing diyor.
Buranın ismi yıllar içerisinde pek çok kez değişmiş. Peking olmuş, Beijing olmuş, değişik değişik isimler almış. Beijing aslında önceki ismi, fakat buraya gelen bir İtalyan papaz, çok iyi işte Çince konuşuyormuş, çeviriler yapıyormuş falan, bir alim kendisi. Bu Latince ile dönüştürmeye çalışırken Peking gibi bir isim veriyor. Sonra bu Batı dillerinde yaygınlaşıyor derken bayağı bildiğim biz buraya Pekin diyoruz. Halbuki burası mesela Japonya sömürgesi falan döneminde Japonlar da demiş ki buranın ismi Pekin'dir. O yüzden de Çinliler uyuz oluyor Pekin ismine. Buraya Beijing diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım bu saray yavrusunu. Burası bu arada Taoineman mıydı? Bir meydanı var buranın, yazarım aşağıya, unuttum. Dünyanın en büyük meydanı. Oraya da gideceğiz diye umuyorum. Şöyle tepeden bir bakalım. Oranın 15 katı mı ne, yani çok çok daha büyük bir alana kurulmuş bu yazlık saray. Biri yüzüyor. Ciddi misiniz? Amcam helal olsun sana. Kat kat giyindim ben ya. Su temiz herhalde o zaman. Bayağı yüzenler var burada. Kutsal falan mı sayıyorsunuz burayı? Nedir? Yok, başka şekilde yüzülmez çünkü burada. Ay burası benim, yani Çin enteresan bir şekilde daha soğuk olur insanlar zannediyordum. Çok güler yüzlüler otobüslerde falan böyle. Bir de hepsi çok yaşlı. Tabii ben oturamıyorum genelde boş değilse yer verdiğim için. Çok tatlı tatlı gülüyorlar bana falan. Şirinler yani. Kibarlar, yardımcılar. İngilizce konuşamıyorlar ama olsun. Tatlışlar. Şu enteresan köprüye doğru ilerleyeceğim. Nereden bakalım. Giriş 20 yuan, yani yaklaşık 100 lira. Bu arada birçok yerde nakit geçiyor. Burada da nakit ödedim. Şimdi para çevirdiğim için bari onu bitireyim diyorum. Belki geri bozdurmak problem olur. İçeri girdik. Şimdi köprünün üstünden yürüyelim. Cidden burası yazlık saray olarak kullanılmış arkadaşlar. Bir nevi tatile geliyorlarmış yani. Çok büyük bir alan. Bakalım ne kadarını gezebileceğiz. Dediğim gibi bir günüm var. Bugün şeye de gideceğiz. Yasakşehir'e de gideceğiz. Ve burada her yer birbirine tabii ki de şaşırmıyoruz. Çok uzak. Şöyle güzel bir izlenim edinelim. Ondan sonra devam ederiz buradan ayrılıp. Bayağı dik tırmandık merdivenleri ya. Elimde bir yandan batarya falan, böyle titretiyorum kamerayı. Bir de bana çok hızlı çeviriyorsun, yavaş ol falan yazmışsınız. Elimden geldiğince düzeltmeye çalışıyorum bu işleri. Umarım oluyordur. Şöyle gölü göstermek istiyorum size. Çok güzel. Burası ilkbaharda nasıl oluyor acaba? Hava keşke güneşli olsa, daha net canlı renkler görsek. Vallahi bu Çinliler çok şirin ya. Hepsi bana selam veriyor, gülüyor falan. Allah Allah. Bir de diyorlar Çinliler soğuk moğuk bilmem ne. Hiç alakası yok. Seviyorum böyle alanlarda vakit geçirmeyi. Yani böyle doğal alanlarda. Bütün şehrin gürültüsünden uzak. Yeşili bol, suyu bol. Yani tabii ki böyle işte sarayları görmeye geliyorsun, tamam iyi güzel, ama ne bileyim bir arada olunca ayrı bir tat veriyor bana. Yoksa bina görmek, evet, bir görüyorsun, iki görüyorsun orijinal. Ondan sonra aynı ülke için konuşuyorum. Birbirine çok benziyorlar zaten. Ama burada şu an bu yürüyüşü yapmak çok keyifli. Böyle bütün gölün etrafından da yürüyebilirsiniz.
Bir de benim geldiğim böyle gölün ortasından köprüleri geçerek geldiğim yol var. Oradan da yine geçebilirsiniz. Böyle dev gibi bir göl burası. Kunming Gölü. Kunming'ti galiba. Burası da Mirror Bridge'miş. Qianlong döneminde yapılmış. Ayna köprüsü yani. Öbür taraftan bakalım, belki ışık daha iyi olur. Çok da bir şey fark etmiyor. Hava çok kasvetli. Ben bu yansımalara bayılıyorum. Resmen yerde de ağaçlar var. Ben saraya giderek yaklaşıyorum ama hala çok uzağım. Hangi girişinden girmek daha mantıklı? Oraya yakın onu bilmiyorum ama haritadan bakıp ona göre girersiniz. Ben otelden kurduğumda en yakın nereye ulaşabiliyorsam Summer Palace girişlerinden oraya geldim. İçinde yürürüm nasıl olsa diye. İçinde yürümek de çok keyifli. O yüzden sorun yok ama oraya gidişim biraz daha sürecek. Buradan böyle bu botlarla gölde tur yapabiliyorsun galiba ama kimseyi göremiyorum. Belki bu sezonda mı yok? Bilemedim. Geldim sonunda. Buraya gelince iyi merdiven çıkacaksınız, hazır olun. Dev bir saray yapmışlar. Bayağı tırmanıyorum, daha da tırmanacağım.
Beijing'e gelirseniz hala ismini tam söyleyemiyorum. Bana bakıyorlar insanlar, ne diyor bu diye. Neyse, buraya gelin. Çok keyifli. Hatta gelmişken de uzun bir vakit geçirin. Yani öyle 1 saat 2 saat gibi düşünmeyin. Yarım gününüzü minimumda harcayın. Çünkü çok büyük bir alan. Otur, keyif yap, bir sürü yeri var. Yürü, bir sürü yeri var. Saray çok güzeldi. Şimdi Yasakşehir'e doğru devam ediyoruz turumuzda. Hadi. Saraya veda ediyoruz. Önce saraya geleyim. Hatta ben sadece saraya geleyim. En yakın nokta neresi diyorsanız da bu kapı. Kuzey kapısıymış burası. Metroya da çok yakın şu anda. Yine de araştırırsınız siz de diğer kapılardan durumları kaldığınız yere göre. Burada bir inşaatlar, bir şeyler. Böyle bir yer yapıyorlar buraya nehir boyunca. Bakalım şuradan. Siz görüyorsunuz, ben göremiyorum. Gösterebildim mi acaba? 2 taraflı. Burası işte az önce çıktığım kapı, Kuzey Kapısı. Pek süslü bir kapısı var. Amanın, dev bir yere çıktım şu anda. Dev. Tiananmen meydanındayız sanıyorum. Yani öyle çıktım metrodan. Zaten demiştim size dünyanın en büyük meydanı diye. O burası da çok büyük. Herhalde burasıdır. Neyse, şimdi Yasakşehir'e doğru yürüyelim, anlarız. Bu bisikletleri görüyorsunuz. Bunlardan dolu memlekette. Ezilmemeye dikkat edin yani. Karşıdan karşıya geçerken motorlu, bisikletli gırla. Epey güvenlik var etrafta. Oldukça kalabalık ki şu an sezon değil yani. Yine de bayağı bir insan var ve saat akşamüstü 4'e geliyor. 4.30'da da kapanıyor zaten burası bildiğim kadarıyla girişi. Elimi kolumu sallayarak girmeye çalıştım. Meğer şurada QR kodlar varmış, onları okutacakmışım ya da online bilet almam gerekiyormuş. Deneyelim şimdi. Bunlar mı acaba? Ne yazıyor onu da anlamıyorum ki. Önce bir çevireceğiz. Ay, kodu okutuyorum, barkodu. Burada rezervasyon yapmamı istiyor. Bugüne yer yok. Yarına uğraşıyorum deminden beri. Pasaport ID numara, yani numaramı kabul etmiyor falan. Vazgeçeyim diyorum ben yani. Gördük yeterince saray. Burada böyle. Önce Çince'yi söktüm. Ondan sonra çevirdim, bir şeyler yaptım. Ya neyse ya, vallahi çok da önemli değil. Yasakşehir'i de gidin başka videolardan izleyin arkadaşlar. Öyle yaparız yani. Gerçekten çok dertlenemeyeceğim bu konuya. Göremedik. Başka gördüğümüz saraylara sayalım. Bakarız sonra. Daha yarınımız da var. Yarın Çin Seddi'ne gideceğim için sabah erkenden çıkacağım. Hani öğlen geldiğimde öğleden sonra rezervasyon yapmaya çalıştım işte. Hani yetişebilirsem diye. Yine de parasını ödeyeyim, yetişemezsem de yanar diye. Ama olmadı. Olmayınca olmuyor. Bütün bu gördüğünüz alan Yasakşehir olarak geçiyor. Ve benim buradan o tarafa yürümeme de izin vermediler. Dedim karşıya geçebilir miyim? Orası da dedi randevuyla girebiliyorsunuz. Ne yöne gidebilirim ben dedim. Aha da böyle bu yöne gidebiliyormuşum sadece. Ay ben de çok meraklıydım. Ah. Bak bak, Starbucks'lar, McDonald's'lar falan. Ne oluyoruz ya? Bu gördüğünüz dev bina Beijing spor kompleksiymiş. Yani büyük olsaymış. Adamlarda toprak bol tabi. Yayılmışlar yayılabildikleri kadar. Kocaman caddeler falan ama yine de trafik var çünkü çok kalabalıklar. Yüksek yüksek binalar. Havadaki sisi pusu görüyor musunuz? Yani bu bayağı, bakın ileriye bakıyoruz falan. Böyle bir havası var ya.
Yasak şehire giremedik. Ne yaptık? Geldik, uyuduk, uyandık. Şu anda odamın içindeyim. Size odamı göstereceğim. Burada şöyle bir durum var. Hostelde kalmıyorum. Neden kalmıyorum? Çünkü Çin hostelde kalmama izin vermedi. Burada şöyle bir durum varmış ki yabancı vatandaşlar, Çin ana karası dışında yaşayan insanlar hostellerde, birçok hostelde kalamıyor. Ben baktığımda da uygulama üzerinden hiçbir yer bulamadım. O yüzden otel tutmak zorunda kaldım. Şimdi otelimize bir bakalım. Tabii burası benim için yayla oldu. Yani biliyorsunuz nerelerde kaldığımı, arada örnek gösteriyorum size. Ve Güney Kore'de 1000 liraydı ortalama hostel fiyatı geceliği. Pahalıydı, oldukça pahalıydı bence. Burayı da 1400'e tuttum. Ya çok iyi fiyat oldu. Ama tabii şöyle bir şey var. Odamı vermişler başkasına herhalde. Benden %25 ekstra para istediler. Dedim ben o fiyata yapmadım, ayarlamadım yani, gösterdim böyle rezervasyonumu. Sonra muhtemelen upgrade etmek zorunda kaldılar. Benim yaptığım rezervasyon tek yataklıydı. Burası çift kişilik böyle duble, kocaman yataklı. Birazdan Çin Seddi'ne doğru yola çıkacağım. Yalnız dün şöyle şahane bir şey oldu. Instagram'dan takip eden bir arkadaşımız, ismi Levent, bana dün Instagram üzerinden ulaştı ve dedi ki ben de Beijing'teyim. Ne diyorsun, işte iş için gelmiş. Buluşalım mı, buluşalım hadi falan. Neyse akşam buluştuk. Bugün iş için, yani iş için değil tabii ki de, ama iş için bir yere gittiğinde böyle gezdirirler ya seni. Onu da gezdirecekler, onu ve Türkiye'den gelen ekibe, ve Çin Seddi'ne gidiyorlar. Bak şansa bak. Ve tabii ki de bir araç tutulmuş. O araçta da yer var. Beni de davet ettiler. Onlara katılacağım. Yani 2,5 saat falan metro gösteriyordu. Metro, otobüs, bir sürü bir şeyler. Nasıl gidiliyor çok emin değilim. Yırttım ondan, çok rahat bir şekilde gideceğim. Birazdan onların oteline geçeceğim. Buluşacağım. Siz de tanışacaksınız diye umuyorum. Şimdi onun dışında size şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Hazır burada oturmuş vakitte varken anlatayım. Çin'e girişte bahsetmiştim videonun başında, oldukça sıkıntı yaşattılar bana. Yani hiç öyle kolay olmadı. Yaklaşık yarım saat falan sorguya çekildim. Belki bir saat, daha fazladır, evet, bir saate yakın sorguya çekildim. Benim vizem olmasına rağmen niye geliyorum, ne zaman gideceğim, hadi bunlar tamam sorulabilir ama 2 tane kontağım vardı. Onlara telefon ettiler. Açılmadı telefon dediler. Geri geldiler falan. Bütün telefonumun içine, elimden telefonumu aldılar. İndirdiğim uygulamalara, mesajlaşmalarıma, resimlerime baktılar. Çin Seddi ile ilgili böyle videolar izlemiştim. Ondan sonra notlar almıştım falan kendime. Genel Çin'in tarihiyle ilgili falan, Çin'in kurucusuyla ilgili, neyse. Onları inceledi. Bunlar ne dedi? Bir yandan elinde Çince çeviriyor. Onlara baktı, sorular sordu falan. Yani o kadar detaylı gidip gelip böyle, İngilizceleri çok iyi değil ama yine çok şükür iyiydi. Fena değil yani geneline göre. Beni böyle kanırttılar orada. Ben de bir o kadar rahattım arkadaşlar. Yani almazlarsa da almazlar şeklindeydim. Muhtemelen o rahatlığımla da yırttım diye düşünüyorum. Nedir yani? Yani gönderin o zaman falan olacaktım neredeyse böyle. Ben söylüyorum. Neyse, velhasıl beni günün sonunda içeriye aldılar. Fakat şöyle bir şey oldu. Bu da inanılmaz. Şimdi burayla ilgili benim bir sürü bilgi vermem lazım size. Onlardan da bahsedeceğim. İşte buraya gelince indirmeniz gereken uygulamalar var mesela. Yani bizim dünyamızda çalışan hiçbir uygulama burada çalışmıyor. Yani o hani sosyal medya uygulamaları zaten çalışmıyor. VPN indirmeniz gerekiyor. Onun dışında parayı ödemek için her şeyde barkod okutuyorsunuz. Bir kredi kartını, yani bir uygulama indiriyorsun. Oraya kredi kartını linklemen gerekiyor ve her şeyi telefonunla okutuyorsun. Nakit geçmiyor. Birkaç yerde ben yine yanımda olsun diye Çin yuanına çevirdim dolarımı havaalanında. Dolar falan asla geçmiyor zaten. Yani yuan verdim. Böyle tavşan gibi bakıyorlar, far tutulmuş tavşan gibi, ellerinde bozuk olmuyor falan. Yani ne bileyim, harita uygulaması neyse ki Kore'den farklı olarak Maps.me burada işliyor, offline harita. İnternet işte eSIM, yine o gerekiyordu zaten. Bilmiyorum şu anda aklıma gelen, yani hani ödeme için, işte taksi için, bir sürü şey için uygulamalar indirmeniz gerekiyor. Ben de eSIM'le internete bağlandım ilk gün. Bir problem yoktu. Instagram'a da girebiliyordum. VPN'e falan da ihtiyaç duymadım. Sonra dün akşam arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Tabii ki de bu videoları çekebilmek için ben burada editler yaptım. YouTube'a yükleyeceğim. Tabii çok ciddi data tüketiyor falan. İndirdiğim VPN'den YouTube'u açmaya çalıştım. Oradan yüklemeye çalıştım falan. Yükledim. Aradan
Bu arada WeChat üzerinden burada Çin'de yaşayan bir Türk arkadaşımızla yazışıyorum. Bana çok yardımcı oldu. Bütün bu bilgileri falan her şeyi o verdi bana. O bana işte VPN ayarlarını yaptırttı. İşlemi yaptım. Telefonu kenara koydum. Duşa gireceğim. Üstümü çıkardım. Kapı çaldı. Saat gece 11.30. Bir baktım gözden. Resepsiyon görevlisi. Yanında 3 tane polis. Böyle bir dakika dedim giyiniyorum falan. Bayağı yani hakikaten üstümü falan çıkarmıştım. Böyle hemen bir dakika falan işte hazırlandım ettim. Kapıyı açtım ama bir yandan 3.5 atıyorum. Çünkü acaba dedim otelin Wi-Fi'ine bağlandım. VPN indirdim. YouTube'a girdim. Hemen üstüne geldiler. Çünkü bir gün önce kimse gelmemişti. Bir sıkıntım olacak falan derken ya beni yine yarım saatten fazla o saatte sorguya çektiler. Niye buradayım, nereye gidiyorum, Şangay'a ne zaman gideceğim, orada biriyle mi görüşeceğim, kaç gün kalacağım falan. Yani o kadar çok yine bir sürü sorular sordular, telefon numaramı aldılar falan filan. Özetle gece 11.30'da Çinli polisler tarafından otel odamda bir daha sorguya çekildim. Enteresan bir ülke burası. Ama bunun dışında hep söylediğim videoda da insanlar yani hani hükümetin dışında yani bu yönetimin dışında herkes oldukça sevecen, oldukça hani güler yüzlü, yardımcı olmaya çalışıyorlar. İngilizce konuşamayanlar sinirleniyor falan ama onların gerginliği kendilerine yani o konuşamadıkları için falan. İzlenimlerim iyi ama biraz gerdiler beni. Evet, şimdi bu bilgileri de verdikten sonra artık ben yola çıkayım. Birkaç metro yapacağım gene. Arkadaşların oteline gideceğim. Oradan da Çin Seddi'ne gidiyoruz. Siz de geliyorsunuz. Uygulama için bir süredir WeChat'le idare ediyordum ama kesinlikle Alipay'ı indirmenizi öneriyorum buraya geldiğinizde. Az önce otobüslere şimdiye kadar hep cash verdim. 2 yuana gidiyorsunuz demiştim. Bozuğum yoktu. Vermiyorlar kesinlikle para üstü. Orada da hep otobüste bir tane güvenlik görevlisi oluyor zaten. Beni oturttu kenara. Önce bir çok gergindi. Anlaşamıyoruz hiçbir şekilde. Diyorum ya İngilizce konuşamayınca sinirleniyorlar falan. Böyle otobüs yolculuğu boyunca o böyle telefonundan yapmaya çalıştı etti ama sonra biz bununla bir gül, eğlen falan o kadar tatlı bir insan çıktı ki. Günün sonunda halledemedik. Ve ben bir yuanım vardı, onu verdim, hiç önemli değil deyip beni gönderdiler sağ olsunlar. Ama sonra indirdim. Artık Alipay ile çok daha rahat olacak yani. Orada da bir barkod veriyorlar. Bütün metroda, otobüste sadece telefonunu okutup geçebiliyorsun. O da halloldu. İkinci gününde ancak. Böyle bir meydana çıktım. Burası Yasakşehir'e çok yakın. Ama tam neredeyim bilmiyorum. Görüyorsunuz Nike'lar, Starbucks geçtim az önce gene. Burası Huawei'in binasıymış. Herhalde. Şimdi gidip kendime bir kafe bulacağım. Bir saat erken geldim çünkü. Bir güzel esiyor, bir güzel esiyor. Kar soğuğu var. Kar yağsa olur, öyle soğudu artık. Vay çok hoş. Buralar benim kaldığım yerle çok alakasız şu anda benim için. Hiç yani benim oralar tam Çin gibi. Buralar daha Avrupa gibi. Tam Çin gibi derken daha yerel diyeyim yani. Çin'i çok bildiğimden değil de. Ama buralardaki işte arkada mesela saat kulesi görüyoruz. Mağazalar falan. Böyle bir daha Avrupa'yı diyeyim. Ve Çin Seddi'nden merhaba. Gördüğünüz gibi donuyorum. Burası çok soğuk. Felaket. Arkadaşları çekemedim çünkü şirket oldukları için, bir şirket gezisi olduğu için yani gizli tutulmak istediler. Onlarla beraber hareket edeceğim ama onları gösteremeyeceğim size. Şimdi buradan girişten önce bir shuttle'a bineceğiz. Ondan sonra da cable car'la yukarı yani teleferikle yukarı çıkacağız. Bütün bu gördüğünüz yer aslında yazın full oluyor. Şu an bu mevsimde kimse yok buralarda. O yüzden rahat ilerliyor sıramız. Şu shuttle'la da çıkacağız şimdi tepeye doğru. Çin Seddi'ne doğru yolumuz başlamışken ben de bir yandan size bilgi vermeye başlayayım. Şimdi öncelikle Çin Seddi bu gördüğünüz ekrandaki gibi kocaman kilometrelerce uzunlukta bir duvar. Neden yapıldı, ne zaman yapıldı, kimin zamanında yapıldı onlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Çin binlerce yıllık tarihiyle dünyanın en eski medeniyetlerinden biri.
Tarihi ta 3000 yıl öncelere dayanıyor. Milattan önce 2100'lere. Bu setin fikir babası olan Qin Shi Huang'dan da bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Çin İmparatorluğu'nun kurucusu kendisi. Milattan önce 259'da doğuyor. Qin Krallığı'nın hükümdarı. Şöyle bir hayali var o dönemde. Etrafındaki 6 hanedanlığı tek bir çatı altında toplamak ve tek bir krallık olmak istiyor. Bu yüzden de halkından 1 milyondan fazla asker toplayıp profesyonel asker olarak eğitiyor. O dönemlerin, yani antik dönemin en büyük ordusu bu. Ve bu orduyla birlikte de zaten sonrasında bu 6 krallığı da alıyor ve Qin devletini kuruyor. Yani Çin'in bugünkü ismi aslında Qin'den geliyor arkadaşlar. Şimdi her şey şahane gidiyor ama sonra Moğollar ve Türkler ortaya çıkıyor. Onların baskınlarına karşı önlem almak için aslında o dönemki hanedanlıkların birbirlerinden korunmak amacıyla yaptığı pek çok duvar var bölgede. Qin Shi Huang diyor ki bütün bu duvarlar birleştirilecek ve dev bir set oluşturulacak. Böyle bir emir veriyor ve kilometrelerce uzunlukta aşılamaz duvarlar ördürtüyor. Şimdi bu duvarların örülmesinde de 3 milyondan fazla işçi çalıştırıyor. 1 milyondan fazla işçi inşaat sırasında ölüyor. Ya açlıktan ölüyor, ya ağır çalışma şartlarından ölüyorlar ya da intihar ediyorlar. Ölen işçiler de burada bu inşaatın maalesef arasında harca karıştırılıyor. Bu gördüğünüz koca Çin Seddi'nin uzunluğu tüm kollarıyla beraber 21.196 kilometre. Yani şöyle ifade edeyim ben, daha net anlaşılsın. Dünyanın çevresinin neredeyse yarısına denk geliyor. Ya da şöyle söyleyeyim, en batıdan New York'tan Londra üzerinden gel, Rusya Moskova'ya devam et, hala 21.000 kilometreye ulaşamıyorsunuz. 13.000 kilometrelerde kalıyor. Qin'den sonra gelen 20 hanedan daha 17. yüzyıla kadar Çin Seddi'ne ekleme yapmaya devam ediyor. Yani aslında Çin Seddi'nin tamamlanma süresi yaklaşık 2000 yıl. Şimdi Çin Seddi'nin üzerinde 200 metrede bir olarak toplamda 10.000 gözetleme kulesi var. Hem askerlerin konaklaması için hem de işaretleme amacıyla yapılmış. Askerler bu kulelerde kaldırdığı her filama 500 düşmanın yaklaştığı anlamına geliyormuş. Çin Seddi'nin yapılış amacı bu arada sadece Moğol ve Türklerden korunmak amaçlı değil, ülkeden kaçışları engellemek, buraya işte insan sürmek, yani ağır işçi olarak çalıştırarak ceza vermek amaçlı buralara sürgüne yöneticileri göndermek. Aynı zamanda ülke bütünlüğünün simgesi haline gelsin diye de Çin Seddi yapılıyor. Açıyorum. Nasıl bir rüzgar? Resmen savruluyorum ya. Eldivenimi çıkartıp zoomlayamıyorum bile. O kadar soğuk ki. Rüzgar arkadan bir koyuyor. Çin Seddi'ne kışın gelmemek lazımmış. Oh. Az önce ellerim falan uyuştu. Bayağı bir kısmı zaten yürüdüm ve çekemedim. Çünkü eldiveni asla çıkartamadım. Parmaklarım çok fena. Ama çok fena uyuştu yani. Şurada şimdi göstereyim size. Şu yokuşu koşarak çıktım ki ısınayım. O yüzden de eldiveni çıkartıp tekrar çekebildim zaten. İşte oradan koştum ben. Her yerler, bütün dağlar örülü. İnanılmaz. Muhteşem bir manzara. Ve psikopatlık. Çin Seddi'nden döndük. Arkadaşlardan ayrıldım. Şimdi hemen otelin orada bir market var. Gelin oraya hızlıca bir bakalım. Sonra benim bir an önce girip bir şeyler yemem lazım. Ve sıcak bir yere geçmem lazım. Acayip üşüdüm. Nerede ne bulacağız onu da bilmiyorum da bakacağız. Böyle bir marketmiş burası. İçeride yani burası bildiğim pazar yeri gibi meyveler, sebzeler görüyorum. Yani yemek yiyeyim desem nasıl bir şey verecekler. Az önce bir restorana girdim. Çok lokal bir yerde kalıyorum çünkü. Hiç anlaşamadık. Çeviri üstünden anlaştık. Dedim ben böyle sebze istiyorum. Böyle işte et istemiyorum falan. Buradan seç dedi. Dedim ama sıcak bir şeyler istiyorum. Kendin pişiriyorsun dedi. Bana bir tane bir şey getiriyorlarmış pişirmem için falan. Öf, zor geldi o da. Ne becerebileceğim mi, ne seçeceğim hiçbir şey anlamadım, çıktım. Şimdi fiyatlar mesela
Nasıl göstereyim size? Burada portakal var. Herhalde kilosu demek istiyor. 6. 5 ile çarpıyoruz 30. Ondan sonra neyi merak ediyorsunuz? Şöyle biraz gidelim. Marul var burada. Fiyat göremiyorum. Domates var. 5. 25 lira kilosu. Herhalde tanesi değildir, kilosudur. Şöyle şurada çok korkunç gözüken yemekler var. Onların ne olduğuna yani hiç sormadım bile ama bir göstermek istiyorum size. Hello. Yani bunlar böyle domuz, mumuz falan değişik. Belki ördek, meşhur Pekin ördeği de var mıdır bilmiyorum ki. Burası böyle kızartmışlar hep bir şeyleri. Tavuk var, bir şeyler var gene. Yok, bunlar da gelmez bana. Burada böyle içlerini doldurup yine mantı gibi bir şey yapıyorlar. Ha, dumpling bunlar. Evet, bildim ben dumpling'i. Şeyde, Kore'de yemiştim. Neli var mesela, bunlardan alınabiliyor mu? Nerede pişireceğim? Burada pişirip vermiyorlar. Mı? Veriyorlar mı? Handmade. Biz biraz daha devam edelim. Bunlar ne? Burada noodle'lar falan var. Değişik sandviçler, bir şeyler. Mesela pirinci sarmış lavaşa. Acaba ne bu ya? Şimdi gel derdini anlatabilirsen. Şu bayağı hoş gözüküyor. Pizza gibi pideler. Excuse me, can you speak English? Anlaşamıyoruz. Şimdi hemen yine Translate uygulaması üzerinden anlaştık. Aldım bir tane. Et olmasın içinde dedim. Sebzeli olsun, sıcak bir şey olsun dedim. Şunu 5 yuana aldım. 25 liraya. Ne yiyeceğim acaba? Bolca pirinç gördüm içinde. Başka da bir şey görmedim, biliyor musunuz? Bakarız şimdi tadına. O zaman ben otele geçeyim. Otelde yiyeyim bunu. Hem dinleneyim. Nasıl fikir? Orada anlatırım size tadı neymiş, neye benziyormuş. Bu domatesler 3,5 mesela. 17 lira gibi bir şey oluyor. Pardon. Şöyle devam edelim. Burada değişik baharatlar, kurutulmuş meyveler falan bir şeyler var. Kavun. Bu kavun değil mi ya? 2 ne demek istiyor? 2 diyor, 10 diyor, bir şey diyor. Ne diyor anlamıyorum. Elmanın büyüklüğü şöyle göstereyim size. Böyle büyük yani. 4,5. Thank you. Hi. 22 lira. Muzlar da güzel gözüktü aslında ama yarın Şangay'a geçiyorum. Bunu taşıyamam yani Şangay'a. Hepsini de yiyemem. O yüzden çıkalım. Böyle kapılara bunlardan koyuyorlar. Restoranlarda da var. Soğuğu önlüyor bu. Süper fikir. Yani bir kapı oluyor, bir de içeride bu tarz bir şey oluyor. Ki kapı açıldığında paravan görevi görüyor. Oh, otele geldim. Aslında hemen sıcacık, yani böyle kaynar bir duşa giresim var. Ama çok da açım. Sizi de daha fazla bekletmeyeyim, değil mi? Hemen tadına bakayım. İçinden böyle şeyler sarkıyor. Noodle, makarna, peynir. Ne bu? Soğan gibi de tadı. Güzel. Bir de sıcak yiyeyim, orada hafif ılık gibiydi. Soğumasın yiyeyim diye. İçinde havuç var. Salatalık galiba. Ne bileyim ne var bilmiyorum arkadaşlar. Böyle sebzelerin de tedirgin edeni iyi yıkanıyor mu falan. Abuk subuk bakteri bulaşıp cırcır etmesin bizi gibi korkuları olmuyor değil insanın.
Ama iyi gitti ve sadece 5 yuan ya. 25 lira. Akşam yemeğim 25 lira. Yemeğimi yediğime, duşumu aldığıma göre şimdi güzel bir uyku çekebilirim. Bugün burada, yani Pekin'de, yani Beijing'de son günüm. Yarın Şangay'a uçuyorum. Ondan sonra da yani Şangay'da zaten belki bir gün, belki 2 gün maksimum geçiririm şehirde. Şöyle bir genel gezineceğim. Sonra dağlara gideceğiz arkadaşlar. Yani doğal güzellikleriyle buluşacağız. Bunun için son derece heyecanlıyım. Uzun ve güzel ve keyifli bir seyahat silsilesi bizi bekliyor. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, olur mu? Abone ola basın, olur mu? Beğene basın. Yorumlarda görüşürüz. Bay bay. İyi bakın kendinize.